Atölyedeki eğitimde 1200'lere geçtik. Daha önceden kalma 200'leri değerlendirmek için öğrencilerimle böyle bir oyun hazırladık. İşçilik öğrencilerime ait programda da kısmen ben yardım ettim. Oyun şu şekilde çalışıyor. Bu benim başlat butonuna bastıktan sonra aşağıdaki 10 tane lamba karışık olarak içlerindeki göz lambası yanıyor. İşte LED'i yanan butona basıyorsunuz. Doğru yaptıysanız bir sonraki butona geçiyor. 3 turlu bir oyun ve süre gittikçe burada kısalıyor. Başlatıyorum. Şu anda yandım. Süreyi yetiştiremedim. Bir daha başlatıyorum. Tabii iki eli kullanmadığım için yanıyorum. Hadi bakalım. Şimdi önde de kamera var. Şöyle bir şey yapsak kameraya çarpmadan. Bir daha hadi bakalım. Ben denemelere devam edeceğim. Şu anda evet geçtim. Şimdi bu oyunun programını laptopa Step 7 Microwin kurmadım ama buradaki diğer laptoplarla çalışıyor çocuklar. O laptoptaki projenin PDF'ini benim bilgisayarda açacağım ve proje üstünden programı nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. STD200'leri Step 7 Microwin'de programlarken burada SM01 First Gambit'i diye geçer. İlk run yaptığınızda CPU'yu ilk çevrimde kapalı, diğer çevrimlerde açık olan bu bir kontaktır, bir bittir. Daha önce bazı hafıza alanları kaldığı için 200 programlarken alışkanlık haline getirmiştim. SM01 ile kullandığım tüm elemanları önceden bir resetletiyordum ilk çevrimde. Şimdi buradaki input 1.2 benim oradaki yeşil olarak gördüğünüz başlatma butonum. Yeşil olarak başlatma butonuna bastığımda 0.0 yardımcı elemanını ne yapıyorum? Burada setliyorum. Burada oyunu 3 tur yaptık. Her 3 turda da butonlara karışık olarak basılacak. Yani oyun eğer başarılı tamamlanırsa her butona 1. 2. 3. turda birer kere basılmış olacak. M0.0 bana ilk turu gösteriyor. 2. tura geçtiğimde bu M00 devreden çıkacak. Başka bir hafıza elemanı M örneğin 01 devreye girecek. O 2. turu gösterecek. Çünkü örneğin 2. turda da diyorum 0.6'ya bastınız. 2. turda da input 0.6'ya basacaksınız. 3. turda da input 0.6'ya basacaksınız. Her 3 turdaki input 0.6'nın çalıştıracağı bir sonraki çıkış farklı olacak. Bu turları ayırabilmem için her 3 turu bir yardımcı M0.001 örneğin 02 ile 3 turu da birbirinden ayırdım. Şimdi başlat butonuna bastığımda M0.0'ı setledim. Bu aslında bu satırın üstünde de olabilir. Yani network'ü 2'nin üstünde de olabilirdi. Buraya yapmışım. Burada input 1.2 başlatma butonum ve input 00'dan başlayıp input 1.1'de bir tane oradaki 10 tane de oyun butonumun girişin yükselen kenarına almışım. Bir tane M10.0 gibi yardımcı röleyi yükselen kenarda devreye sokup geri çıkartmışım. Bunu biraz sonra zaman rölelerinde kullanacağım. Zaman röleleri önüne tek tek bu kontakları dizmek yerine burada sadece M10.0'da bunu yükselen kenar olarak aldım. Zaman rölelerinde sadece Merker 10.0'ı kullanacağım. Şimdi gelelim. Başlat butonuna bastığımda ne olmuştu? M0.0 setlemişti. M00'ın yükselen kenarıyla ilk çalışacak olan çıkışımı çalıştırıyorum. Bu Q0.0. Bunu setledim. Daha sonra aşağı indim. Buradaki Q00'ı resetleyip bir sonrakini ne yapıyorum? Setliyorum. Ama demin de söylediğim gibi Merker 0.0'ın buradaki olma esprisine bu birinci tur çalışmayı gösteriyor. Yani birinci tur, ikinci tur ve üçüncü turu birinden ayırmak için butonlara tekrar basıldığında karışmaması için burada M0.0 var. Q00'ı burada resetliyorum ve Q00'ı biraz sonra Q1.1'i burada resetleyeceğim. Dikkat edecek olursanız burada da bundan sonra göreceğiniz kısımlarda da reset satırına kendisine ait kontağı açık olarak kullandım. Nedeni de şu: eğer bunu burada kullanmasaydım, direkt bu satır çalışmış olsaydı, basılmaması gereken, o an örneğin yanmayan alakasız bir input'a bastığımızda bu da arızaya düşürecekti beni ya da işte oyunu tamamlayamadığını düşürecekti beni. Onu engellemek için diğer butonu, hangi butona basılması gerekiyorsa o butona ait işte yol açılacak burada. Burada Q00 ile Q01 ile yani resetlettiği işte Q'nun kontağıyla o yol açılacak.
diğer butonlara bastığında, örneğin burada alakası bir yerde input 05'e bastığında eğer Q0.5 setlenmemişse bu kontak açık olacak. Buna basmaması gerekiyordu. Bastı ama buradaki Q0.5 kontağı işte açık olduğu için bu satır çalışmayacak. Yani programda işte hataya veya işte oyunu yapamadığı sonucuna götürmesin diye burada kendi resetleyeceği satıra kendi kontağını açık olarak kullandım. Şimdi buradan devam edelim. İlk yanan benim neydi? Gördüğünüz gibi ilk M0.0 yeşil butonumla başlatla setlenmişti. Yükselen kenarıyla ben bunu Q00 setledim. O zaman input 00'a bastığımda bunu resetleyecek. Yani Q00'ı bir sonraki çalışması gereken çıkış çalıştıracak. Bu da ne? Q1.1. Öyle seçmişiz. O zaman bundan bir sonraki satırda Q1.1'i eğer input 1.1 butonuna basarsam Q1.1'i resetleyecek ve üçüncü çalışması gereken buradaki çıkışı çalıştıracak. O da Q0.5. Program bu şekilde devam edecek. Şu kontağı tekrar söylüyorum. Resetlettiği satırda network'te kendisine ait açık kontağı kullanmamın amacı, örneğin sırada input 0.0'a basıp Q00'ı resetletip 1.1'i devreye alması gerekirken tuttu. Oynayan kişi LED'i yanmayan, ışığı yanmayan 1.1 butonuna bastı. 1.1 butonuna bastığında aslında burada oyunu atlatmış olacak. Bir sonraki butona, o butonun sırası neyse oyun ondan sonraki şekliyle devam edecek. Onu engellemek için basmaması gereken bir butona bastığında devreye girmemesi için o satırın kendi resetlediği elemanın kontağını buraya açık olarak kullandık. Sıralama bu şekilde gidiyor. Örneğin burada da Q0.6'yı resetledi. Input 0.6'yı bastığında şu bir üst satırda Q0.6'yı setledik. Input 0.6'ya bassın ki, yani ışığı yanan butona bassın ki işte bunu resetlesin, bir sonraki adımı devreye alsın. Bu şekilde gidiyor oyun. 10 tane buton bu şekilde gidiyor. Şimdi şuna anlatayım. Bu ilk turda mı, yani M0.0'ın olduğu ilk turdaki doğru basılan son buton. Input 0.7'ye bastığında Q0.7'yi ne yaptı? Resetletti. Artık ilk turla işim bitti. M0.0'yı resetletti. Bu kontaklarını komple M00 şuradaki kontaklarını açtı. Artık ilk turu bitirmiş olduk. Tamamladık. M0.1'i yani ikinci tura ait buradaki yardımcı elemanı setledi. Bundan sonra ikinci turda şöyle göstereyim. Her şey M01 ile başlayacak gördüğünüz gibi. İkinci turu bana gösteren M01 olacak. Şimdi şu satıra gelelim. Merker 10.0 hatırlıyor musunuz? Merker 10.0 neydi? Butonların hangisine basarsanız basın bir yükselen kenar üretiyordu. M10.0 ile T37 top zaman rölisini devreye almışım. Top zaman rölisinin nasıl çalıştığını hatırlayalım. Top zaman rölisi giriş uyguladığınızda kontakları konum değiştiren, girişi kestikten sonra sayan bir zaman rölesiydi. Time of delay. Şimdi herhangi butona bastığımızda M10.0 şöyle söyleyeyim, her butona ait ya da her çıkışa ait bir tek zaman rölesi kullanmadım. Çünkü ilk turda tek zamanım var. İlk turda 1,5 saniye içerisinde basman lazım ışığı yanan, LED'i yanan butona. 1,5 saniyeyi geçirirsen yanmış oluyorsun. Daha sonra bu zamanlar kısalacak. Her butona ait ilk turda 1,5 saniyelik zaman rölesi kullanmama gerek yok. Bir tane top zaman rölesi. Hangi butona basarsanız basın, şurası bir yükselen kenar veriyor. Yükselen kenar verince top zaman rölesine bir çevrim giriş uygulamış oluyorsun. Bir çevrimden sonraki çevrimde bu girişi kesiyorsun. Niye? Çünkü burası yükselen kenar veriyor. Girişi kestikten sonra burası benim için 1,5 saniyeyi sayıyor. Burada T37'nin zaman çarpanı 100 milisaniye. Eğer buraya ben 15 yazarsam yanına 100'ün 2 sıfırını atarsanız 1500 milisaniye yapar. O da 1,5 saniyedir. O zaman T37 ne zaman devreye giriyor? Butona basıyorsun. Hangi butona basarsan bas. M tüm butonların yükselen kenarını alıyordu 10.0. Bastığın zaman top zaman rölisine giriş uyguluyor. Bir sonraki çevrim yükselen kenar kesildiği için hemen saymaya başlıyordu. Gelelim buraya. M0.0 varsa. Şimdi şöyle bir şey diyeceksiniz siz. İyi de şurada M00'ı resetletmedik mi? Evet, burada M00'ı resetlettik ama dikkat edin, burada M00'ı resetlettiğimde doğru çalışmaydı. Doğru çalışmayı yapmışsam da. Doğru çalışmayı yapmamışsam M00 yani yukarıda bir yerde ya zamanı geciktirdim ya da işte istenen butona istediğim sürede basamadım ki bu da zamanı geciktirme. M00 zaten devreye girip burada şu satır Network 14 devreye girip M00'ı resetletmeyecek. Şimdi ben hatalı durumda, yani sürenin yetişmediği durumu
anlatıyorum size. Şurada top zaman rölesi her butona basıldıktan sonra 1,5 saniye sayıyordu. Geldik M00 ilk turdaysa, T37 kapalıysa, gelelim şimdi T37 ne zaman kapanır? T37'nin kapanabilmesi için neydi? Şuraya tekrar bakacak olursanız yükselen kenarı verdim. Kontaklar konum değiştirmişti ve bir sonraki çevrimde saymaya başlamıştı. M00 var. Butonlardan herhangi birine bastığım için M10.0 üzerinden T37 devreye girdi. Şu kontağını açtı. Bu kontağını açtı ve saymaya başladı. Eğer 1,5 saniye içerisinde bu kontak tekrar kapanmazsa, yani bir sonraki buton darbesi ya da girişi gelirse zaten şu T37'yi hiçbir zaman ben burada ne yapamayacağım? Kapatamayacağım. Yani doğru çalışmada buradaki butonlara basış süresi 1,5 saniyenin altına düşmeyeceği için T37 hiçbir zaman kapanmayacak. Yani örneğin buton 1'e bastım. T37 açıldı. İşte buton ikinci sıradaki butona bastım. T37 1,5 saniyeyi tamamlamadığı için tekrar giriş vermiş olacağım. Niye? Çünkü T37 burada yükselen kenarda devreye girdi. Kontaklar konum değiştirdi. Saymaya başladı ama bu M10.0 butonlardan herhangi bir nedeniyle tekrar yükselen kenar verecek olursa T37'ye bu sefer ne yapıyor? Kendi zamanlı buradaki 1500 milisaniye tekrar 1500 milisaniye çekiyor ve geri saymaya başlıyordu. 1500 milisaniye saydı. 1500 milisaniye saydığında burayı kapadı. Bir tane buradaki 3 saniyelik T37 zaman rölesini devreye aldı. Bu ton bu sefer. Bu zaman rölesini devreye alırsa, ki artık yanmışındır sen. Yandığın için aynı zamanda da tüm çıkışları setlesin. Yani yandığım anlaşılması için tüm çıkışlar çalışsın. Tüm çıkışları çalıştırdı. Daha sonra 3 saniye sonunda T38 burayı kapadı. Tüm çıkışları tekrar resetledi ve M00'da resetledi. Yani ilk turda devreye giren yardımcı elemanı da resetledi. Kafanız şuraya takılmış olabilir. Hangisi o? Şurası. Zaten M00 devreye girdiğinde buraya kapamayacak mı? Bura kapalı. Bunda kapalı yakalarsa T38'i devreye sokar. Tamam. M00 ne zaman devreye giriyordu? M00 input 1.2 ile birlikte devreye giriyordu. Input 1.2 M00 ne yapıyordu? Setliyordu. M00 setlenip bu kontağını kapamış olabilir ama hatırlayın M10.0'ı. Onun içerisinde input 1.2 başlat butonu da vardı. Başlat butonundan dolayı M0.0 devreye girecek. Yine M00'da T37'yi devreye alacak. Yani girişi bir çevrim verip kesecek. T37'de devreye girdiği için başlat butonuyla birlikte şu kontağı açılacak ve bundan sonra 1,5 saniyenin altına düşmeyi bekleyecek. T38 ne yaptı? 3 saniye çıkışları çalıştırdık. 3 saat sonunda çıkışları, 3 saniye sonunda çıkışları ve birinci tura ait M00 yardımcı elemanımı resetledi. Şimdi M01'i burada açık kontağın yükselen kenarıyla Q1.1'i devreye almışım. M01'in ne zaman devreye girdiğine tekrar bakalım. M00 burada devreye giriyor. Bu neydi benim? İlk turun doğru yapmış olduğum adımıydı. İlk tur en son basmış olduğum, yani M00 ile devreye giren ilk turun artık son butonum doğruysa M00 birinci turu devreden çıkartmıştı ve M01'i ikinci turu devreye almış. M01 doğru yaptım. Birinci turun en son butonu doğru yaptım. M01'i setledi. Geliyoruz artık buraya. Neye geçtim? İkinci tura geçtim. M01 ile birlikte, ki bir önceki turun son butonuyla devreye girmişti, yükselen kenarla Q1.1'i devreye aldım. Bu da benim ikinci turda ilk yanan benim neyim? Çıkışım. Q1.1'i söndürmek için ya da çıkış kesmek için input 1.1'e basman lazım. Yine buradaki kontakları tekrar açıklamama gerek yok. 1.1 input Q1.1'i resetliyor. Bir sonraki adımı devreye alıyor. Yine ikinci turda bu şekilde devam ediyor. Örneğin burada da şurada input 0.2'ye bastığında Q02'yi kesiyor. Q05 devre alıyor. Q05'e basasın ki bunu resetleyip bir sonraki adımı devreye alsın. Bu M01 bir önceki ve bir sonraki turdan ayırıyor. Q05'te örneğin buradaki Q05'in açığı da başka bir butona bastığında sistem o butondan yakalayıp devam etmesin diye kullanmış olduğum buradaki bir kontak. Çünkü örneğin input 05'i birinci turda da kullandım. Burada da kullanıyorum. Bir sonraki turda da kullanacağım. Bu karışıklığı gidermek için ikinci turda M0.1'i devreye ne yapmışım? Almışım. Devam ediyoruz.
Şu artık ikinci turun doğru yapılmış sıralaması. En son Q0.0 setlenmiş. Input 00 ile Q0.0'ı resetlemişim. M01 ikinci tura aitti. Bunu resetlemişim ve üçüncü tur için M02'yi setlemişim. Eğer doğru yaptıysanız bu. M02 ne yapacak? Şu araya atlayayım, görmeyin şimdi. M02'de yine 3. tur olarak yükselen kenarıyla 3. turun ilk çıkışını çalıştıracak. Yine buton sıralamasıyla bunları ne yapacaksınız? Siz söndüreceğiniz, söndürdüğünüz zaman bir sonraki adım devreye girecek. Şimdi 2. turda zaman hatasına düşersek ne olacak? M01 devrede kapalı. M10.0 yine darbe üretiyor. Yükselen kenar butonlardan herhangi birine bastığınızda buradaki bu sefer 1.2 saniye saymaya başlıyor. 2. turun zamanı 1.2 saniye. Birinci turunki 1.5 saniyeydi. Eğer butonlardan herhangi birine bastınız, bir çevrim T39 TOF'u devreye aldı. Kesildi. Bir sonraki çevrim saymaya başladı. Bu 1200 milisaniye içerisinde, yani 1.2 saniye içerisinde eğer bir darbe daha almazsa ne yapacak? T39 kontakları ilk haline geri gelecek. Yani burayı kapayacak. Kapadığı zaman T40'ı devreye alacak. Yine 3 saniyelik bir zaman rölesi. Çıkışların hepsini setleyecek. 3 saniye sonunda ne yapacak? Çıkışları ve kendi ikinci tura ait M01'i resetleyecek. Yine burada da 3. turda da çalışma mantığım aynı. Devam ediyoruz. Gelelim şuraya. 3. turda eğer hata yaparsanız ne olacak? 3. turda 0.8 saniye çekmişiz süreyi 800 milisaniyeye. Bu 800 milisaniye içerisinde eğer bir darbe daha gelmesi burayı kapayacak. T242 3 saniye devreye girecek. Tüm çıkışları setleyecek ve ondan sonra M02 3. tura ait yardımcı elemanı devredeyken T42 bu kontağını kapayacak. Yani normalde şu açık kullandık. 3 saniye sonra burayı kapadı ve M02 ile tüm Q'ları ne yapacak? Resetleyecek. Eğer doğru yaparsak ne olacak? Gelelim. Doğru yaptığım satır 3. turda burası. M02 var. Q4 yanmış önceden. Input 4'e basıyorsun. Q4'ü resetliyorsun. Yani son tonuna bastık. Son çıkışı resetledik. M02 neydi burada? 3. tura ait yardımcı eleman, bunu resetlettim. Artık son finale geldik. Son finalde M0.3'ü ne yaptım? Setledim. M03 ne yapacak? M03 burada kontağını kapayacak. M03 bu SM0.5 dahili bitlerdir. Bunu 1200'lerde biz ayarlarız bir memory byte'da ama SM05 200'lerin içerisinde işte 0001, 0203 özel hafıza bitleri bunlar. Bu 1 saniyelik flaşör, yani %50 on, %50 off olan 1 saniyelik flaşör. SM05'in yükselen kenarıyla setledi, düşen kenarıyla resetleyecek. Yani 1 saniyenin %50'sinde setleyecek, geri kalanın %50'sinde resetlenmiş olacak. Gelelim M03 aynı zamanda M03, yani artık doğru yaptığımsam yine T43 ton zaman ölçüsünü devreye alacak. Bu T43 ton zaman ölçüsü ne yapacak? En son ne kalmıştı? M0.3 kalmıştı. Yani doğru yaptığımda devreye giren yardımcı rölem. M03'ü resetleyecek. M03'ü resetlediği için bu kontak açılacak, artık yanıp sönme duracak. Bir de bunu ekstradan buraya koydum. Eğer herhangi bir çıkışım o an setli kalırsa, kalmaz bu çalışmada ama setli kalırsa güvenlik içinde Q0.0'ı burada 10 bit resetlettim. Bundan sonra yapmayı planladığımız oyun biraz daha işte hafıza gerektirecek bir oyun olacak. Onu da eğer öğrencilerimle yaparsam videosunu çekip YouTube kanalımda yayınlayacağım. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Umarım problemi nasıl çözdüğümü, program mantığını anlamışsınızdır. Bunu yapılacak çok farklı yöntemler de var. Örneğin bir sonraki örneği hafıza alanlarına veri atamakla, mobiloklarla yapacağım. Ama öğrencilere anlatabileceğim en rahat mantıkla çözebilecek durum buydu. Burada işte butonlarla move byte yapabilirsiniz. İşte move word olacak bu çünkü. 1.2'ye kadar, 1.1'e kadar taştığı için move word ile bir şey yapabilirsiniz. İşte eşitlik sorgulayabilirsiniz. Eşit olmadığında hata yaptın diye devreyi bitirebilirsiniz. Çalışmayı bitirebilirsiniz. Çeşitli burada opsiyonlarım var ama çalışma mantığı benim öğrencilerime anlatabileceğim en düz mantıkla bir çözümdü. Dediğim gibi bir sonraki videodaki hafıza oyunu biraz daha karmaşık olacak. Onu da bitirebilirsem öğrencilerimle videosunu çekeceğim. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.